altcoin'lerde boğa dediğimiz yükseliş sezonu geldi mi? Çünkü Cardano, Stellar, Chainlink gibi altcoin'lerde %15, %30 gibi şu ortama göre oldukça güzel yükselişler var. Bu noktada bakın bu noktada altcoin'lere yatırım yapıp yapmama kararı vermek için bizim neye bakmamız gerekiyor ve altcoin almak istiyorsak ne yapmalıyız? Zaten aldıysak, yükselişi de yaşıyorsak ne yapmalıyız? İşte hepsine hazır olun. Arkanıza şöyle yaslanın. Bitcoin dominansı üzerinden şöyle bam bam analiz edeceğiz ve dolar ve Bitcoin teknik analizi yapacağız. En önemli seviyeleri ve ne olursa peşinden hangi başka hareketi beklemeliyiz gibi geleceğe birkaç adım ötesine yönelik analizleri de sizlerle paylaşacağım. Ayrıca gündemin dışında ama bakın kripto paraları ve günlük hayatımızda etkileyebilecek oldukça önemli bir konumuz daha var. Bakın Birleşmiş Milletler'den tüm dünyaya ve tabii ki de bizlere de önemli bir uyarı geldi dostlar. Dünya en büyük ekonomik buhranını yaşayabilir ve ülkeler topluca daralabilir dedi ve bu noktada da bu daralmada da daha doğrusu 2008'deki mortgage krizinden çok daha fazla olabilir diye de ekstra uyardı. Bugün işte bu yeni dünya düzenine geçerken bu ekonomik buhranın etkilerini, en sıcak olayları ve hayatımızdaki olası değişikliklerini toplamda 4 maddede şöyle derli toplu şekilde masaya yatıracağız. Çok konu var ama bence hepsini şöyle baştan sona izleyin ya da bu videonun açıklama kısmında da her konunun saniyesini bulabilir ve ona tıklayarak istediğiniz bölümü de şöyle jet hızıyla izleyebilirsiniz. Cuma günü piyasa fiyatı 500-600 lira olan Ledger çekilişinde yapacağız. Aşağıdaki linkten formu doldurup kanalıma abone olup zile dokunabilir ve videolarımı şöyle beğenip yorumlarınızı da yazarak siz de hem bu çekilişe katılabilir hem de bana şöyle über bir destek verebilirsiniz diyerek şimdi şöyle dolarla birinci maddeyle bam bam başlıyoruz. Şimdi önce dolar dedim ya, sonra Bitcoin ve altcoin analizleriyle hızlıca giriş yapacağız. Dolarda bakın abi aylar önce çizdiğim bir çanak formasyonu vardı. O gecikmeli de olsa, evet gecikmeli de olsa neredeyse birebir oranında gerçekleşti dostlar. Şimdi ise dolarda 4 saatlik grafikte bir golden cross yani altın kesişim var. Bu kesişimlerde genelde önce yani yükseliş öncesi oluşabiliyor. Formasyon dediğimiz kalıp hareket olarak da baktığımız zaman şu an onu analiz ettiğimiz zaman direkt böyle şu var diyemiyorum size ama Fibonacci değerlerine göre de dolar 6.83 bölgesinde güzel bir destek oluşturmuş ve 6.86'yı da yine güzel bir direnç yapmış diyebiliriz ama şunları söyleyeyim, bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi de değil. Bunları söyleyeyim ve bu bölgeyi yani 6.83 6.86 bu bölgeleri şöyle bir doların kırması durumunda 6.70 ikinci destek seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Hani buna ben çok şu an kısa vadede ihtimal vermesem de dostlar, yükseliş tarafına da şöyle baktığımız zaman da yakınlarda yine çok böyle net bir direnç yok ama 7.20 bölgeleri yine sağlam direnç bölgesi olarak görev yapacak eğer oraları yükselirsek. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var. Zira RSI çok da aşağılarda değil. Öte yandan hani konuşmak için belki biraz şu an erken ama bir obo yani omuz baş omuz formasyonu dediğimiz kalıp hareketinde şu an henüz ortalarında olabiliriz dostlar. Dolarda tekrar yükseliş başlarsa bu formasyonun devam ettiğini düşünebilirsiniz ve bu formasyonun üst sınırı da 7.26 bölgelerine denk gelebilir ve şimdi isterseniz şöyle hemen Bitcoin analizimizde geçelim şöyle jet hızıyla. Bitcoin'de uzun bir süredir bir sıkışmışlık vardı biliyorsunuz. Özellikle piyasalardan bu halving denilen blok yarılanma coşkusu şöyle çekilince, böyle el ayak çekilince Bitcoin hani öyle bir duruma girdi ki ne yükselebiliyor ne de böyle bir düşebiliyor. Yani böyle arafta kalmaya başlamıştı. Şu an size iki tane önemli seviye vereceğim. Bir tanesi şu an Bitcoin'de dönüşü muhtemelen yükseliş olabilen alçalan takozdan çıktığını onaylayabilecek 9.500 dolar bölgesi. Bitcoin 9.500 doların üzerinde yükselirse, buralarda kalabilirse o zaman anlarız ki alçalan takoz beklediğimiz şekilde ömrünü tamamladı ve bundan sonrasında biraz daha yükseliş gelebilir. Unutmayın 9.500 dolar şu an Bitcoin'in çözmesi gereken kilit konumundaki pozisyon yani seviye 9.500 dolar. Eren ben düşüş senaryosunda pozisyon açmak istiyorum. Yani bana şu an dip nokta nedir abi? Yani alım fırsatı hangi seviye olur diye soracak olursanız da size 8.350 dolar bölgesini diyebilirim. Tabi buraya kadar mutlaka iner diyemesek de fırsat arayanlar için bu bölgeler dip alım seviyeleri olabilir. Dip tabi dibin dibi de var ama ben şu anki çerçeve için dip pozisyonu olabilir diyorum. Hadi 8.350 dolar üzerine şöyle 150-200 dolar koysanız 8.500 civarları kısa vadeli alım için şöyle bir tık daha mantıklı yerler olabilir. Tabii ki de hani mutlaka düşecek değil. Düşerse size güzel bir fırsat
fırsat verebilir diye söylemek istiyorum. Bazen ben şunu yapıyordum çünkü Bitcoin 7.000 dolarken 4.500-5.000 dolara bir alım giriyordum. Bazen iğne atabiliyor çünkü. O iğneden faydalanmak için bunlar böyle güzel fırsatlar olabilir. Ancak bu rakamlar iniş için geçerli, olası alım fırsatı kovalayan fırsat avcıları için geçerli dostlar. Diğer vereceğim en önemli seviye de şu, bakın. 2017'den beri üzerine çıkmak için çabaladığımız o bir direnç vardı ya, halving zamanı biz bunun hatta üzerine çıkmıştık. Fakat sonrasında başta Bitcoin olmak üzere genel olarak kripto paralarda uzun süreli bir yükseliş rüzgarı yakalayamadığımız için şu an tekrar o büyük üçgenin içerisine girebiliriz. Bakın ben bunun için sizi uyarıyorum şimdiden. İçine girer ve çıkarız aslında. O dert değil ama içine girdiğimizde teknik olarak düşüş senaryosu da gündeme gelir. O nedenle bakın gözünüz 9.500 dolarda olsun. O gelirse ve 9.500 doların üzerinde tutunabilirsek evet, kısa vadeli düşüş senaryosu iptal diyebiliriz. Bunu söylüyorum. Siz de önümüzdeki günlerde bunu takip edin diye söylüyorum. Ama gelmezse ve 8.350 dolar seviyelerine inersek şayet, hani 8.350 illa dip olmak zorunda değil. Yani 8.500-8.600'lere gelirsek evet, dediğim gibi kısa vadeli alış satış için böyle fırsatlar verse de üçgenden kaynaklı olarak da kısa zaman ya da hani şöyle orta zaman içerisinde, orta süreli bir vade içerisinde sert hareketlerde başlayabilir dostlar. Öte yandan şöyle altcoin'lere de geçelim. Evet, soruyorsunuz altcoin parti başladı mı? Altcoin'lere boğa dediğimiz yükseliş sezonu geldi mi? Çünkü güzel yükselişler görüyoruz. Bunlara baktığımız zaman, bunları sorguladığımız zaman şu an altcoin'ler için odaklanmamız gereken en önemli konu ne biliyor musunuz? Aslında altcoin'ler genel olarak Bitcoin'e göre pozisyon aldığı için bizim şu an aslında Bitcoin dominansına bakmamız gerekiyor. Eren, Bitcoin'in dominansı ne demek diye soracak olabilirsiniz. Çünkü aramıza yeni katılanlar olabilir. Gayet doğal bunlar. Size bir yaş pasta metaforuyla anlatacağım bunu. Mesela bir yaş pasta düşün, tamam mı? Şöyle çikolatalı, çilekli, nasıl isterseniz. O bir yaş pasta içerisinde Bitcoin'in, kripto paraların, altcoin'in her birinin böyle bir dilimi olsun. Bitcoin'in dilimi hep en büyük dilim oluyor zaten bugüne kadar. İşte o dilime biz dominans diyoruz. Yani kripto paralar içerisindeki toplam hacimine, toplam gücüne diyoruz dostlar. Şimdi şunu çok net söyleyebiliriz altcoin'ler için. Şunu ben çok net söyleyebilirim ki piyasaya çok da fazla taze para girişi olmadan şu an Bitcoin'den altcoin'lere şöyle para akışı oluyor. Bitcoin dominansındaki ani düşüşle de bunu zaten görebiliyoruz. Bakın abi, 2 senelik Bitcoin dominansındaki 2 senelik destek, yani Bitcoin'in dokuna dokuna güç alıp yükseldiği bölge kırıldı, paramparça oldu ve Bitcoin dominansı da aynen sert şekilde düştü. Bitcoin'in uzun süredir aynı fiyatlarda gezerek yatırımcıları bir süredir, yani 1-2 aydır böyle bir sıkması da buna biraz neden olmuş olabilir. Yalnız hemen çok yükseleceğiz diyemesek de Bitcoin dominansında şu an 64 civarında olduğumuzu ve 67-68 bölgesinde yükselmeden de Bitcoin'in tekrar böyle bayrağı devraldığını, kripto paraları tekrar böyle yönlendireceğini söylemek zor. Şu anki pozisyonu aslında altcoin'ler için gayet güzel bir şey ama bence bunun için, yani bunu birkaç gün şöyle bir analiz etmek lazım. Zira bir tehlikeli nokta var. O da şu abi, RSI şu an çok çok aşağılarda. Bu kadar aşağıda olması da bence altcoin'ler için çok da hayra alamet bir şey değil. Biliyorsunuz ben genelde 4 saatlik bakıyorum çünkü formasyonlar daha net ortaya çıkıyor. Altcoin'lere yeni yatırım yapacaksanız 1-2 gün takip edip ona göre pozisyon alabilirsiniz. İsterseniz şu RSI var ya, RSI, bu dominanstaki RSI, bu toparlanıp 30 üzerine çıktığında, yani 50 falan olduğunda bile piyasadaki hareket, pozisyon, yükselişler bu şekildeyse dostlar, o zaman evet altcoin'lere girilebilir belki. Fakat zaten altcoin'lerdeyseniz ve coin'lerinizde yükselerek size şöyle para kazandırıyorsa ve %5, %10 kar sizi de kesmiyorsa da aldığınız coin'ler yükseldikçe de siz de aynı oranda stop loss, yani zararı durdur emrinizi de kademeli şekilde yükselterek bu hani yükselişten de maksimum fırsatı yakalayabilirsiniz. Sert düşüşlerde de stop loss sizi keskin zararlardan koruyabilir dostlar. Bence ihmal etmeyin. Ve bu noktada hep dediğim bir şey var dostlar. Ben coin'lere gitmem. Coin'ler bana gelir, analizimi yaparım. Oraya gelirse alabilirim abi. Gelmezse de niye üzüleyim ki? Yani kripto paralarda fırsatlar bitmez. Bir vagon kaçar. Hep vagon metaforuyla anlatıyorum size ama bir vagon kaçar, diğer vagon atlarım. Yani matematiksel olarak da zaten benim yatırımcı olarak, küçük yatırımcı olarak bütün vagonları yakalayamam zaten imkansız bir şey. Düşünebiliyor musunuz abi? Şu an kripto paralarda, altcoin'lerde işte belki 20 tane 30 tane coin artıyor. %30, %40, %50. Benim her birinde paramın olması, her birine yatırım yapmam zaten mantıklı bir şey değil. Dolayısıyla siz analizinizi yapacaksınız. Mantıklı şekilde böyle sepetinizde yapıp belki de bekleyeceksiniz dostlar. Ve şimdi isterseniz büyük buhran olayına geçelim. Jet hızıyla geçelim dostlar. Gayet önemli bir konu. Birleşmiş Milletler dünyanın gidişatını hiç iyi görmüyor
görmemiş olacak ki dünya en büyük ekonomik buhranını yaşayabilir ve bu yıl içerisinde tam %5.2 daralabilir diye uyardı. Bununla da kalmadı ve sadece bu yıl 35 ile 60 milyon insan, yani neredeyse bir Türkiye nüfusuna yakın bir insan aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir ve bu daralmada 1929'daki büyük ekonomik buhrandan bu yana dünyanın yaşadığı en büyük buhran olabilir diye de sert şekilde uyardı dostlar. Ve şimdi bu uyarıyı ben burada neden masaya yatırıyorum derseniz de merak etmeyin, konuyu kripto paralara zaten bağlayacağım. Onunla ilişkilendirerek geleceğe yönelik bir öngörü ortaya koymaya çalışacağım. Nelerin olabileceğini şimdiden birlikte tahmin etmeye çalışacağız. Bakın, tüm bu analizlerin arkasındaki olaya şöyle bir bakalım abi. Birleşmiş Milletler'in bu raporundaki bu analizler ortaya çıktı ama yeni dünya düzenine geçiş yaparken pandemi bizler için çok önemli bir kilometre taşı oldu. Bakın, pandemide ikinci dalga gelirse neler olabileceğine yönelik zaten geçen hafta bir video paylaşmıştım. Orada detayları var ama bu ekonomik buhran başlamadan önce küreselciler ve startup kafasındaki bu aklı, zihni böyle açık ve kimilerinin de Bitcoin ve altcoin'lere inandığı yeni nesil var ya, işte bu iki kitle arasında bir savaş olduğunu da düşünürsek, bunlar bu arada kripto sözlükte konuştuğumuz aslında yeni mevzular değil. Önceden de biz bu konuları ara ara ele aldık. Şimdi bu iki kitle arasında bir savaş olduğunu düşünürsek şu üç seçenekten bir tanesi olabilir dostlar. Bakın, ya biz pandeminin etkisi hafifleyince bakın biz eski tas eski hamam kafasıyla tamamen eskiye dönüp kapitalizmin uç noktalarını yaşamaya devam edeceğiz. 2. Geçenlerde haberi düştü internete, bakın. Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Klaus Schwab'ın başkanlığında başlatılmaya çalışılan The Great Reset projesi var. Pandemi, ekonomik ve sosyal bozulmalar nedeniyle kapitalizme önümüzdeki yıl büyük bir reset atmak istiyorlar. Bunu da tabii ki de böyle harika yeni bir başlangıç adıyla güzel bir şekilde paketliyorlar. Paketliyorlar dediğime de bakmayın, aslında bu işin birazcık pazarlama kısmı ama eğer dünya şimdikinden daha iyi bir yer olacaksa elbette bu The Great Reset projesi de mantıklı olabilir. Ya bu olacak, ikinci seçenek bu cepte, veya üçüncü seçenek olarak da Amerika'daki küreselcilerle dediğim gibi startup kafasındaki aklı, zihni açık yeni nesil var ya, ben bunu aslında Y kuşağı veya Z kuşağı demek istemiyorum. Bu iki güç odağı arasındaki savaş gittikçe kızışacak ve inceldiği yerden de kopacak ve muhtemelen yeni dünya düzenine geçişte de bu savaşın net bir galibi belki olamayacak ama küreselciler dünyadaki büyük para elinde tutan, Amerika'nın o büyümesini sağlayan JP Morgan gibi küreselciler var ya, özellikle pandemi sonrasında gördüğümüz gibi başta Bitcoin olmak üzere kripto paraları kabul etmek zorunda kalacaklar. Hatta en son Amerika'da gördük yani bunu. Demokratlar Fed kontrolüne bir dijital dolar üretelim ve tüm Amerikan halkına pandemiden dolayı yapılacak yardımlar var ya, bunları hani bildiğimiz kağıt parayla değil dijital dolarlarla yapalım teklifini getirmişlerdi. Bakın, işte buna benzer teklifler, hamleler bu yeni dünya düzenine geçerken zaten muhtemelen artarak devam edecek. Bunun nedeni ise Dünya Ekonomik Forumu'nun dediğim gibi The Great Reset, yani harika bir yeniden başlangıç paketinde de söylenildiği gibi pandeminin 4. sanayi devrimine geçişi hızlandırmış olması. Bakın, 4. sanayi devrimi de burada yeni konuştuğumuz bir şey değil. Belki 2 sene öncesinden beri ben buna özel bir playlist bile yaptım dostlar. Kanalda var, o özel playlisti de izleyebilirsiniz. Peki bu noktada Eren sen ne düşünüyorsun diye soracak olursanız da eski tas eski hamamın yer aldığı seçenek var ya, ilk seçenek. Bu da bence çok yer yok. Demin söylediğim ikinci ve üçüncü seçenek var ya, bunlar harmanlanarak hayata geçecek. Büyük buhran konusuna gelecek olursak da tüm ekonomik buhran ilk olarak doların tüm dünyanın hakim para birimi olması nedeniyle doların belki de daha da fazla yükselmesine neden olsa da ben hemen birkaç ay içerisinde değil belki ama doların birkaç sene içerisinde bu demin konuştuğumuz dijital dolar şekliyle müthiş bir değişim içerisine gireceğini düşünüyorum dostlar. Şimdiden söylüyorum, dolar muhtemelen birkaç yıl içerisinde müthiş bir değişim içerisine girecek. Böyle de bir manşet atalım. Dolardaki müthiş değişimin sinyallerinde az sonra konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ama büyük buhranın hayatımızda değiştirebilecek olası etkilerinden devam edecek olursak, bakın, özellikle 1929 büyük buhranında şöyle bir analiz ettim sizler için. Orada yaşandığı gibi insanlar takas yoluna gidebilirler. Yani paranın iyice azalması, paranın suyunu çekmesiyle birlikte insanlar ellerindeki eşyaları takas ederek takas ekonomisine yine geri dönebilirler ve ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabilirler. Bu dediğim tabii ki de Birleşmiş Milletler'in söylediği gibi global olarak geçerli dostlar. Yani şu ülke gibi spesifik konuşmuyorum ki internet karıştırın abi. Lübnan'da da buna benzer haberler ortaya çıkmaya başladı. Halk parası olmadığı için takas yoluna gitmeye başlamış. İkincisi de malımı satın alanın malını alırım ilkesi uygulanabilir. Yani bir ülke gelip sizden atıyorum demir çelik alırsa, siz de kahve alacaksanız o ülkede de kahve satışı varsa gidip o ülkeden alabilirsiniz. Büyük buhranın
olası üçüncü etkisi olarak da şu anda biliyorsunuz dolarda tamamen herkes oraya gidiyor mantığıyla bir artış var ya. İşte bu olsa da olaya birazcık böyle bir yatırımcı kafasıyla bakarsak biliyorsunuz yatırım dünyasında şöyle bir söz var. Her varlık uzun vadede hak ettiği değeri bulur. Dolayısıyla ne olabilir dostlar? Evet, büyük buhranın sürecinde yükseliş olsa da sonrasında kripto paraların daha çok belki de hayatımıza girmesiyle düşüşe geçebilir ama biter demiyorum dostlar. Müthiş bir değişime uğrayabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Detaylarını az sonra vereceğim. Dördüncü etkisi de büyük buhranın olası dördüncü etkisi de Birleşmiş Milletler'in raporlarında yer verdiği ve şimdiden uyardığı üzere bakın bu büyük buhran altın ve bitcoin gibi arzı sınırlı varlıklara krizlerde bile sıkışıp kafanıza göre basamayacağınız bu varlıklara büyük küçük yatırımcıları daha da çok yönlendirebilir. Bu da tabii ki de yani aralarda illaki sert düşüşler, sert yükselişler olsa da rotanın genel olarak arzı sınırlı varlıklarda yukarı dönmesine neden olabilir. Çünkü krizlerde insanlar gayri ihtiyari olarak paralarını enflasyondan korumak isterler abi. Yani adamın bir parası var, dişinden tırnağından artırmış, enflasyon var, bilmem ne var. Parasını birazcık korumak ister illaki. Bunun yolları arasında şimdilik evet dolar da var ama bugün bakın şunu soracağım size. Amerika hakim güç olmasaydı bu kadar böyle hunharca basılan dolar bu kadar yükselebilir miydi sizce? Ama şuna da inanmıyorum abi. Bakın dolar bitiyor, doların ömrü doldu, miadı doldu, doların en fazla 1 yıl ya da 2 yıl ömrü var tarzı böyle sansasyonel açıklamalar var ya, ben bunu çok doğru bulmuyorum. Abi şu an doların bitmesi demek Amerika'nın bitmesi demek. Sen eğer Amerika'nın ömrünün dolduğuna en fazla 1 yıl sonra veya 2 yıl sonra yok olacağına inanıyorsan, böyle fantastik bir şeye inanıyorsan buyur abi, ben gerçekten engel olmayayım. Gerçekten bu bana ama aşırı fantastik geliyor. Amerika bitmeden dolar bitmez çünkü yılların yatırımı var. Her şeyden önce bakın, her şeyi geçin, dolar. Dolar adına, dolar markasına bir yatırım var ya. Bugün doların yanında çok basit bir mevzu olarak kalsa bile Adidas ve Nike markaları bile siz adını değiştirebileceğine %1 bile ihtimal verebiliyor musunuz? Akılla mantıkla bağdaşıyor mu abi? Adidas dediğin veya Nike dediğin 100 küsür senedir işte bu markalara adım adım ilmek ilmek işlemişler, yatırım yapmışlar. Dolayısıyla dolar bitmeyecek bence. Sadece müthiş bir dönüşüme girecek. Biz şu andaki kağıt paraya muhtemelen dolar demeyeceğiz. Büyük ihtimalle 8-10 sene sonra bunu demeyeceğiz. Ama şöyle bir tehlike de bence karşımıza çıkacak. Bu dönüşümde Çin de arkadan gelip hatta Amerika'ya iyice böyle yaklaşırken dolar artık eskisi gibi de rahat olamayacak. Yani Çin'in dijital yuanı tüm dünyanın rezerv para birimi, referans para birimi olmak için dolarla da kıyasıya rekabet edecek. Çin dijital yuanla muhtemelen bunu yaparken sizce şunu soracağım. Bakın gerçekten doğaçlama konuşuyoruz. Böyle hani aklıma geldikçe söylüyorum. Çin dijital yuanla bu rekabeti başlatırken sizce Amerika bildiğimiz kağıt parayla mı bu rekabeti yapacak? Yani varın siz düşünün. O yüzden dijital dolar eli mahkum gelmek zorunda diyorum. Gerçi hani rekabet iyidir, piyasayı rahatlatır ama dolarda ben şimdilik orta ve uzun vadede bu tehlikeyi gördüğümü söylemek istiyorum. Bir de ne var abi, bakın biz bu büyük buhranı atlatsak bile karşımıza biliyorsunuz en geç 10 sene 12 sene sonra başka bir global kriz çıkacağı için laflarımı çok keskindir ama bakın ben şunu söylemek istiyorum. Aklım bilimin yol gösterdiği şekilde ben şuna inanıyorum. Dünyada her ülke aslında bir yarışın içerisinde. Her ülkenin ayrı ayrı olmak üzere ürettiği bir değer var. Bir güç var. Dolayısıyla sen bu yarışta öyle veya böyle bedel ödüyorsun. O bedel ödenecek. Bu çok açık ve net ama nasıl ödeyeceğini de yine bizzat sen karar veriyorsun. Çalışarak, değer üreterek mi bu bedeli ödeyeceksin? Bu yarışta geride kalarak bu tür buhranları ağır şekilde atlatarak bu bedeli ödeyeceksin. Buna gerçekten karar vermek lazım. Bir de zaten dünya olarak hani her 10-12 senede bir ekonomik kriz oluyor ya. Bunun da en önemli nedeni de dünyadaki tüm insanlık, tüm ülkeler olarak ürettiğimiz değerden çok daha fazla şekilde bir tüketim yapmamız. Başta Amerikan borsaları olmak üzere içi kol şekilde büyümelerin artması nedeniyle de zaten bir balon oluşuyor. Bu balon da istikrarlı olarak her sene şişiyor ve 10 sene 12 sene sonra ne oluyor? Aynı filmi bir sürekli izliyoruz ve patlıyor. Bu da çok tahmin edilemez bir şey. Gerçekten değil dostlar. Şimdi bu videoda hem Bitcoin'i hem altcoin'leri hem de doları ve dünyayı etkisi altına alabilecek büyük buhranı şöyle hep birlikte bir analiz etmek istedim. Bu konularda sizin de fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Birçok şey netleştiğinde inanın daha da net şekilde konuşabileceğiz ve son olarak asla unutmayın, her değişim sancılı olur. Yeni dünya düzenine 4. sanayi devrimine ne kadar kolay bireysel ve toplumsal olarak uyum sağlarsak bu işten o kadar kazançlı çıkarız, o kadar da hızlı çıkarız ve tabii ki de teknoloji hiçbir zaman geriye gitmez. Bam bam.